Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle böyle çapraz askılı file çantalar çalışacağız. İki iple çalıştım ben, bir tanesi bakın şöyle, bunu demo olarak çalıştım. %100 koton makrome iple çalıştım. Bu ikincisi de yine makrome ip ama polyester makrome ip. Bu çantamın modeli bilindik olsa da tasarımı bana ait arkadaşlar. Kendim tasarlayarak yaptım. Önce demosunu çalıştım. Sonra modelini çıkartıp videoya aldım sizler için. Şimdi çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum size. Bu çantam birazcık daha küçük boy oldu. Bu çantamın da sayılarını taban kısmında biraz değiştirdim. O yüzden bir tık daha büyük bir çanta oldu. Hemen size öreceğimiz çantanın ölçülerini veriyorum. Bakın şöyle kabaca ölçtüğümde 27 santim eni ve şu şekilde de 24 santim boyu, taban dahil boyu yalnız. Şimdi bu çantamızı örerken ben hangi ipi kullandım? Hemen size ondan bahsetmek istiyorum. Hobby Trend'in makrame ipi. İçinde gold rengi simleri olan bir ip. Yapı olarak çok güzel, çok da ince bir ip değil. Aklınızda olsun. 200 gram ve 185 metre bu ipimiz. 4 milim kalınlığında. Hobby Trend'in kendi sitesinden de ulaşıp alabilirsiniz. Çantamızı örmek için bakın şöyle 4 milimlik bir tığ kullandım ben. 2 tane böyle askı aparatına ihtiyacımız var. Bunları papağan olarak da aratabilirsiniz. Birçok yerde de bulabilirsiniz. Ve şöyle bir adet de işaretleyiciye ihtiyacımız olacak. Örmesi çok keyifli ve inanın birkaç saatte çok rahatlıkla bitirebileceğiniz bir çanta. Zaten file model olduğu için çok hızlı ilerliyor. Şu kısmına da ben böyle bir güzellik yaptım. Bakın fiyonk. Şu uç kısımlarına da inci taktım. Sizin elinizde hangi malzemeler varsa onları yapabilirsiniz. İlla bu kısmına fiyonk da yapmanıza gerek yok. Bu ağız kısmını birkaç sıra sık iğne örüp bir çıt çıtla da kapama yapabilirsiniz ya da fermuarla. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Gerekli olan bütün malzemeleri açıklamalar kısmına da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Kolay gelsin. Evet sevgili hanımlar, şimdi çantamızın tabanını örmeye başlıyorum. Öncelikle 34 adet zincir çekeceğiz. Şöyle bir kilidimi yaptım. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 34 adet zincirimizi çekip gelelim lütfen. Şimdi zincirimizi çektikten sonra artı bir zincir çekmiyoruz. Bakın şöyle tersine çevirdim. Hemen ilk değil ikinci sıraya şu arkadaki çizgilere batarak sık iğnemizi örmeye başlıyoruz. Yani toplamda elimizde kalan zincir adedi 33 zincir olacak. Hanımlar buna dikkat edelim lütfen. Bakın şöyle bu başakların arka tarafındaki çizgilere batarak sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. Burada son bir ilmeğim kaldı. Hemen onu da alıyorum ve şu şekilde zincirimi çekiyorum. Tabanımı ters çevirdim. Bakın burada hemen bu ilk sıraya batmıyoruz. İkinciden tekrar sık iğnelerimizi yapacağız. Şöyle göstereyim ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde aynı işlemi tekrardan göstereceğim. Evet, sıra sonuna tekrar geldim. Son ilmeğime batıyorum. Bakın burada bir başak görüntüsü var. Buraya muhakkak batmamız gerekiyor. Kenar hattının düzgün olması için bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Bakın döndürüyorum. Bu ilk sıraya, yani şuraya biz batmıyoruz. İkinciye batıyoruz.
Neden ilk sıraya batmıyoruz? Çünkü zaten buraya çekmiş olduğum bu zincir bu sırayı bana veriyor arkadaşlar. O yüzden ikinci sıradan örmeye devam ediyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi taban kısmını bitirdim. Hemen bir ölçüsünü söylemek istiyorum size. Uzunluğu 22 santim ve genişliği de 5 santim olacak bu tabanımızın. Tabi şimdi biz buna böyle bir çerçeve geçeceğiz. O yüzden genişliği ve uzunluğu değişebilir. Çerçeveden önce sık iğne ölçüsünü vermiş oldum ben size. Hemen şimdi şu köşeden bakın başlıyorum çerçevesini yapmaya. Burada son ilmeğime battım. Son ilmeğin aynı noktaya tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen yanındaki bakın boşluğa geldim. Tekrar bir sık iğne daha. Yanındaki boşluğa geldim. Tekrar bir sık iğne daha. Ve bu şekilde çerçevemizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi bakın burada son 2 sıram kaldı. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. Bu ilk başlamış olduğumuz zincirin ilk ilmeği biliyorsunuz. Hemen buraya yine bir sık iğne, dönüş için aynı noktaya tekrar bir sık iğne daha yaptım. Şimdi bakın bu gelen başaklara batıp bu sırayı da sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Biraz burada ilk zincirim olduğu için zor batıyorum. Şu şekilde. Şimdi bu kısmı ben bitireceğim. Buraya geleceğim. Tam bu köşe noktasında tekrar buraya bir çift batacağım. Yani aynı noktaya bir dönüş sağlayacağım. Aynısını burada da yapacağım. Ve tekrar burada görüşelim. Evet sevgili hanımlar, balkondaydım. Şimdi içeri girdim. Çok ses olmaya başladı çünkü. Bu kenar kısmının sık iğnesini döndüm ben bir tur. Hemen size tekrar bir ölçü vereyim. Bakın şöyle 6,5 santim olmuş. Eni, uzunluğu da şuradan tuttuğumuzda 24 santimde uzunluğu olmuş tabanımızın. Şimdi üstüne tekrardan bir sık iğne geçmeyeceğim. Hemen buradan filemizi kurmaya başlıyoruz. Şöyle tutuyorum. Üçün katları arkadaşlar, bu son sırada sık iğnenizi çekerken üçün katları olmasına lütfen özen gösterin. Yani 3, 3, 3 diye gidecek bu sıramız. Hemen bakın buradan itibaren başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim ve buradan saymaya başlıyorum. Hemen 1, 2, 3. Üçüncü sıraya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sadece bu ilk sırada biz 6 zinciri yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zinciri yapıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye battım ve bir sık iğne yaptım. Tekrardan yine şimdi 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve şimdi burada yine 2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrardan 5 zincirimi çektim. 2 tane atladım. Üçüncüye bir sık iğne yaptım. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi burayı 5 zincir çekerek ve 2 tane atlayıp üçüncüye batarak komple dönelim. Ve bu sıra sonunda tekrar görüşelim. Sıra sonunda da 3 tane kalması gerekiyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim lütfen. Burayı örüp geliyorum.
Evet, bakın burada şimdi sıra sonuma geldim. Filelerimi yapa yapa bakın burada 5 zincir çekmedim. Geriye kaldı 3 tane. Zaten üçüncü de 6 zincir yapıp filemize başlamıştık. Burada 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doluyorum ve hemen bu kısımda bakın 1 2 ikinciye batıp şöyle başak kısımlarını tığımın üstüne alıyorum. Şu şekilde buradan hemen bir ikili trabzanımı yaptım. Bakın burada da bir filemizi oluşturduk. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zinciri çektikten sonra tam bu noktaya işaretleyicimi takıyorum. Çünkü bu nokta bizim hep bir üst sıraya çıkma noktamız olacak. Şimdi bakın şuradan birleştirmeyi yaptık. Burada kaç tane ilmeğimiz kaldı? 4 tane kalmış. Hemen şu tam orta kısma batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum, geliyorum. Bu beşli zincirimin ortasına batıyorum ve tekrar bir sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Yine buraya geldim. Hemen filimin içine batıp tekrar bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanındaki fileye batıp tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tabii buradaki filelerin karşılıklı gelmesi çok önemli. 3 tane şöyle üst tepe noktasında var ve burada da böyle karşılıklı gelecek olan filelerimiz var. Buna dikkat edelim, yoksa çantamızın bir tarafı küçük, bir tarafı büyük olabilir. O yüzden de buna dikkat ederek başlayalım lütfen. Şimdi ben buradan devam ediyorum. Yine 5 zincirimi çekip diğer filimin içine batıp bir sık iğne yapmaya. Şimdi bu kısmı da ben öreceğim. Tekrar burada burayı bir daha göstereyim size. Evet, tekrar sıra sonumuza geldik. Bakın ne kadar güzel oldu. Gerçekten çok şık oldu. Şimdi hemen buradan yine bir birleştirme yapalım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Bakın burada birleştirme noktamız var. Hemen şuradaki şu ilmekleri alıyorum. Üstteki başağı alıyorum ve alttan da bir sıra, bakın sadece bir sıra alt sıradan alıyorum. Yani bir bacağını alıyorum ve tekrar ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı noktaya şu şekilde işaretleyicimi taktım ve hemen 1, 2, 3, 4, 5 diyerek bakın buradaki filemizin orta kısmına batıp bir sık iğne yaptım. Yani şimdi bir üst sıraya yine çıkmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ortaya batıyoruz ve bir sık iğne. Daha öncesinde koton bir iple çalıştım bu çantayı. Şimdi de polyester makrame ile çalışıyorum. Bu ipe de çok yakıştı ve gerçekten ister astarlı kullanın, ister astarsız kullanın. İstediğiniz zaman yıkayıp çıkabileceğiniz bir çanta. Çok rahatlıkla yazın özellikle günlük kullanım için çok uygun bir çanta. Model bilindik olabilir. Ama çanta tasarımı bana ait arkadaşlar. Onu da söyleyeyim şimdi. Bu şekilde öreceğiz. Hemen size kaç sıra öreceğinizi söyleyeceğim. Şimdi
Bu kısımda yükseltirken bakın bu filelerimiz hep böyle verevine gidecek. Yani birleştirme noktamız da bu şekilde gelecek. Onun için de sayarken lütfen buna dikkat edin. Mesela bakın birinci filemiz, ikinci filemiz, üçüncü filemiz. Toplamda bu filelerden 15 adet yapıyoruz. Üst üste gelecek şekilde. 15 adet yaptığımızda ağız kısmını yapmak için tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi 15 sıra file modelimizi ördük. Hemen sayalım şu alt kısımdan. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Şimdi tabii ki ister istemez bu çantamızı örerken file modelde böyle sağa sola bir genişleme oluyor. Şimdi biz bu genişlemeyi toparlamaya başlayacağız. Hemen bakın şurada yine bir birleştirme yaptım ben. Şu şekilde. Hatta şu işaretleyicimizi alalım. Burada bir tane fazla olmuş çünkü. Hemen şöyle başına doladım. Bakın burada 2 zincirim var. Buraya geldim. Ve buradan bir ikili trabzan yaptım. Şimdi biliyorsunuz normalde bütün zincirlerimizi biz 5-5 çekiyorduk. Artık bu birleştirmeden sonra bu 5 zinciri 4'e düşüreceğiz. Ve bunu birkaç sıra, yani beşgen 4 olacak, dörtgen 3 olacak. Üçüncü sıradan sonra da ağız kısmını yapmaya başlayacağız. Onun için şimdi bakın burada birleştirmemi yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim ve hemen yanındaki boşluktan bir sık iğne yapıp tekrar 3, 4 zincir çektim ve hemen yanından yine bir sık iğnemi yaptım. Boşluğa 1, 2, 3, 4. Yani bu sıramızı 5 zincir değil de 4 zincir olarak devam ediyoruz. Ta ki tekrar birleştirme noktamıza gelene kadar. Orası da bakın, burası işaretleyicimi çıkardım ama şimdi hemen şöyle tekrar takayım. Aklımız karışmasın. Evet, tekrar geldim birleştirme noktama. Bakın dörtlü dörtlü olunca ağız kısmımız toparlamaya başladı. Şimdi tekrar buradan bir tane zincir çekiyorum. Bakın burada bir çektim. Ve hemen başına dolayıp işaretleyicimi çıkardığım noktaya batıyorum. Ben biraz bu tam orta kısımdan batıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şöyle arkadan da gösterdiğimde bakın burada bir başak var. Alt sıradan da sadece bir bacağı aldım üstüne. Şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın burayı da küçültmüş olduk. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve gelen boşluklara tekrar bir sık iğne yapıp tekrardan bir 3 zincir çekip aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bakın şöyle bir küçültme var çantamızın ağız kısmında. Bu önemli. Neden? Çünkü bu file çantamız genişledikçe genişleyen bir çanta. O yüzden ağız kısmını toplamakta fayda var. Bitirmeden önce ben de kendimce böyle bir yöntem buldum. Ve bu çantanın aynısını ördüğüm için daha öncesinde sonuç gayet güzeldi. Hemen bakın buradan 3 zincirle tekrardan devam ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın görmüş olduğunuz gibi toparlanmaya başladı. Şimdi burayı da böyle üçerli zincirlerle örüp birleştirmesini yapıp tekrar işaretleyicimin olduğu yerde görüşelim. Evet sevgili hanımlar, şimdi tekrar geldim sıra sonuna. Burada bir birleştirme yapacağım. Bakın bu da benim daha öncesinde çalışmış olduğum demo çantam. Yani bu modeli
öncesinde çıkarmıştım ve gerçekten de şöyle bakın göstereyim size, harika bir çanta oldu. Böyle file yazlık bir çanta. Astar dikmedim ben. Çok küçük parçalar koymadığınız sürece bir kalemdir veya bir makyaj ürünü böyle ince olmadığı sürece günlük kullanım için çok uygun. Şimdi bu çantamızın aynısını örüyoruz. Burada da sadece ip farkı var. Bu %100 koton makrame ip. Bu da polyester makrame ip. Kalınlıklarına gelince %100 koton olan bir tık daha kalın açıkçası. Polyester makrame ipim birazcık daha ince. O yüzden ölçülerini, yani şu taban sayılarını 3 sayı fazla yaptım. Yani bunun 30'du, bunun 33 oldu hanımlar. Ve inceliğimin ipiyle alakalı bu sayıları ben çoğalttım. Sizin de aklınızda olsun. %100 koton bir iple örecekseniz zaten kalın bir ip olduğu için formu da daha geniş olacaktır. Ama bir tık daha ince bir iple örerseniz de sayıları ona göre arttırın lütfen. Hemen bakın buradayım. Şimdi burada bir birleştirme yapacağım. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Sonra da bu ağız kısmına geçelim. Şöyle bakın, 1, 2 zincir çektim ve buradan bir kaydırma yapıyorum. Şöyle de bir kilit yaptım. Zaten bu şimdi örerken içinde kaybolacağı için burası çok sorun değil açıkçası. Ama çantamızın ağız kısmı çok güzel toparlandı. Şimdi şu kısma geçiyoruz. İkili trabzanlar yapacağız. Yine bu ikili trabzanlarda eksiltme yapacağız. Daha da bir toparlamış olacağız çantamızın ağız kısmını. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu size göstereyim. Hemen bu kısmı makasla kesiyorum. Zaten burayı kilit yaptık. Şimdi bu ipi de bu arada kaybedeceğiz, merak etmeyin. İşte sağından ya da solundan, tam köşe noktasından tekrar modelimize başlıyoruz. Ağız kısmını yapmak için. Hemen şöyle elime ipimi aldım. Burada bir kilit yapıyorum başlamadan önce. Ve şöyle baktığımda tam şu kısım uygundur. Şu aradan başlıyorum bakın. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. 2, 3. Hemen yanına, başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir çekiyorum araya. Hemen başına doluyorum. Diğer boşluğumun içine geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yapacağız, yani boşluklarımızın içine. Araya bir zincir. Bu ipi de arkadan yürütelim lütfen. Hemen buraya geldim. Pardon, başına dolamadım. Ve burada tekrar bir ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya bir adet daha ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir. Hemen diğer boşluğuma geliyorum. Yine bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Yanına tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Bu yapmış olduğumuz ikili trabzanlar da burada yine biz birer tane eksiltme yapıyoruz, fark ettiyseniz. 3 arada zincir vardı. Bir tane de burada sık iğnemiz vardı. Yani toplamda her filenin üstünde 4 sıra oluyor. Şimdi biz onları burada 3'e düşürdük. Yani bize kalan sonunda 3, şu şekilde filenin üstünde 3 zincir kalması gerekiyor. 3 sıra kalması gerekiyor. Evet, sıra sonuna tekrar geldim. Bakın 3 zincirlik alana. Şimdi hemen bu 3 zincirlik alandan bir birleştirme yapıyorum. Şu şekilde bir kaydırma yaptım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi bu son sıramızın üstünü sık iğne ile geçeceğiz. Hemen yanındakine tekrar bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne. İkili trabzanın tepesine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne. Yani gelen başakların tepe noktalarına birer
sık iğne yapacağız. Evet, tekrar sıra sonuma geldim. Şimdi hemen buradan bir birleştirmemi yapıyorum tekrardan. Bakın şöyle kaydırma yaptım. Bir de yanına kaydırma yaptım. İpimi buradan kesiyorum. Bu ipi burada yürüteceğiz arkadaşlar. Bir iğne yardımıyla olursa çok daha iyi olur. Şu aralardan bakın şu şekilde içe doğru yürütelim. Evet, şimdi bakalım. Şimdi bu ağız kısmının bağcığını yapacağız ama onun öncesinde ben size bir ölçü vermek istiyorum. Şu alt kısımları da düzeltelim. Hemen. Şöyle tuttuğumda bakın 29 santim. Kabaca ölçüyorum tabi. Çünkü esneyen bir ip sağa sola rahatlıkla esneyebilir. Şöyle yüksekliği de 24 santim. Şimdi hemen bu ağız kısmına bir bağcık yapacağız. Onu göstereyim. Evet, şimdi bağcık kısmını yapacağımız için normal bakın zincir yapacağım ben. Çünkü ipim çok da ince değil hanımlar. Ucunda biraz pay bıraktım. Belki ucuna bir şeyler takarız diye bağcığımızın. Hemen şuradan böyle başlıyorum. Çok da böyle gevşek gevşek de çekmiyorum zincirimi. Gerektiği kadar zincir çekiyoruz. Ben şimdi zincirimi çekeceğim. En son size bir ölçü vereceğim. O ölçüye göre yapabilirsiniz. Şu an saymıyorum çünkü sadece zincirimi çekiyorum. Ama en son ölçüsünü de vereceğim. Siz de ona göre bir yol izlersiniz. Evet, ben zincirimi yeterince çektim. Bakın bunun ölçüsünü nasıl alıyorum. Çantayı hiç büzmeden böyle dümdüz koyup altından şöyle geçiriyorum bu zincirimi. Bakın şöyle şuralardan taşması gerekiyor. Yani biz zaten bu kısımdan bağlayacağımız için şöyle tam ölçü olmuş oluyor. Şimdi ben size bir de normal metreyle ölçüsünü vereyim ki aklınız karışmasın. Eğer fazla gelirse de buradan çok rahatlıkla sökebilirsiniz. Eksik gelirse de ucunda pay bırakın, birazcık daha örebilirsiniz. Hemen metreyle bir ölçüsünü de vereyim. Şöyle bakın tutuyorum. Metremi aldım. Şuradan tutuyorum. Bakın şöyle hafif çekerek de tutuyorum ki sonrasında sıkıntı olmasın diye. Şu şekilde tam 114 santim çekmişim. Evet, 114 santim. Çeke çeke de bu arada ölçtüm, bilginiz olsun. Yani öyle normal değil de hafif şöyle çekerek ölçtüm. 114 santim, 110 santim gibi yeterli olacaktır normal ölçülerde. Şimdi bu bağcığını takma kısmına geldik. Bakın şöyle tam düzgün bir şekilde tuttuğumda göz kararı yapıyorum. Tamamen göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tam şu kısım benim çantamın orta kısmı oluyor. Bu ikili trabzanları saydığımda da 28 tane ikili trabzan oluyor. Şimdi bakın ben bu zincirimi şuradan başlayarak çekiyorum. Yani içinden geçiriyorum daha doğrusu. Şu şekilde buradan aldım. Buradan tekrar. Şimdi ben bu kısmı da halledip geliyorum sevgili hanımlar. Evet arkadaşlar, bakın bağcığını taktım. Dediğim gibi bu ikili trabzanlardan 28 adet vardı, bilginiz olsun.
Siz de ona göre ayarlarsınız çantanızın ağzını. Şöyle taktığımda tam geldi yani. Şu şekilde. Bakın. Uzunluğu da gayet güzel. Bunu böyle bağladığımızda ve şöyle bir kurdele de yaptığımızda ölçüsü normal oldu. İstediğimiz de buydu zaten. Şimdi askı kısmından önce şu bağcık uçlarına şöyle bakın büyük boy incilerim var. Bunlardan böyle ufak bir süs yapacağız. Diğer makrame ipime de yapmıştım. Bakın şöyle çok hoş duracak, emin olun. İnci olmasa başka şeyler de olabilir. Elinizde ne varsa artık ona göre siz de yaparsınız. Hemen bakın şuradan normal bir düğüm atıyorum. Şu en sona kadar getirdim. Zaten düğüm attığımda çıkmıyor. Tabi polyester makramenin şöyle bir güzel tarafı var. Kısmı çakmakla yakıp çok rahat sabitleyebiliyoruz. Bakın. Şöyle duracak. Hemen bu tarafı da takıyorum. Evet, diğer inciyi de taktım. Bakın. Gerçekten harika bir çanta oldu. Böyle yaz ayları için uygun bir çanta açıkçası. Hem çok rahatlıkla yıkayabilirsiniz bu çantayı. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız, emin olun. Şöyle bir düzeltelim sağını solunu. Bakın bu yukarı çıktığımız kısmı, yani birleştirme yaptığımız kısmı ben arka tarafına geçirdim. Yani bu tarafta birleştirme kısmı yok hanımlar. Siz de çantanızın bu fiyongunu yaparken bunu hesaplayın lütfen. Çünkü ister istemez burada bir geçiş yeri belli oluyor. Her ne kadar düzgün yapmaya çalışsak da buradaki tabii ki bu ikili trabzanlar kendini gösteriyor ister istemez tabii ki. Onun için yapacak bir şey yok ama minimumda kendini göstersin diye uğraşıyoruz. Bakın gayet güzel, çok şık, tatlı bir genç kız çantası oldu. Evet arkadaşlar, bakın şöyle bir 3 boyutlu zincirden çantamıza askı yaptım ben. Bu kısma da şöyle papağanlar taktım. Hatta papağanın bu uç halkasından başladım örmeye ve şu şekilde örüp diğer ucundan da tekrar papağandan tutturup çantama askımızı yaptım. Şimdi bakın bir yumak ipten kalan ipim bu. Toplamda bu ipimiz 200 gramdı. 200 gramdan 185 gram gibi bir ip kullandık bu çantamızı örerken. Askısı da buna dahil. Geriye kalan da bakın böyle bir 15 gram 20 gram kadar bir ipimiz var. Şimdi ben size bu askıyı nasıl öreceğinizi göstereceğim. Şöyle bakın, elimizde 2 tane papağan olsun. İlla papağan olmasına gerek yok. Örüp dikebilirsiniz de ya da ayarlanabilir halkalardan da kullanabilirsiniz çantamıza monte ederken. Benim elimde böyle çanta papağanları olduğu için bunları kullanacağım. Hemen bakın ipimizden oldukça uzun bir parça ayırıyoruz hanımlar. Çok kısa ayırmayalım lütfen. Çünkü askımız uzun. Ben size göstermek için şöyle bir miktar ayırdım ama 3-4 metre ayırırsanız iyi olur. Hemen bakın şimdi. Şöyle papağanımın arasından geçirdim. Üstüne attım. Ve şu şekilde kilidimi yaptım. Direkt 3 boyutlu zincirime başlıyorum burada. Bakın bu kalan ipimizi sürekli tığımızın üstüne atıyoruz ve ilmeğimizi içinden geçiriyoruz. Çok pratik, çok kolay bir çanta askısı bu. Biraz doku olarak ince oluyor, bilginiz olsun. 4 kat iple de yapabilirsiniz ya da ipiniz kalınsa gerek de yok.
Zaten çantamız omuzdan yani boyundan askılı. Bir tık uzun olması gerekiyor normal standart ölçülerden. Bakın şu şekilde 3 boyutlu zincirimizi yapıyoruz. Polyester makrome ip olduğu için bu ipimiz zaten oldukça sağlam. Kolay kolay deforme olmayacaktır ama esneyen bir iptir, bilginiz olsun. Şimdi size ne kadar ördüğümün ölçüsünü de söyleyeceğim. Bakın şu şekilde gayet güzel hem de kullanışlı bir model çıkıyor. Evet arkadaşlar, ben askımı ölçtüğümde tam 105 santim geliyor. Yalnız bu esnemiş haliyle 105 santim, bilginiz olsun. 100 santim de bu ip için idealdir. Yalnız rafya iplerde, kağıt iplerde ya da koton iplerde bu esneme olayı değişebilir. Bu aklınızda olsun. İpinizin materyaline göre hareket edin lütfen. Tabii ben şimdi size bunu model olarak gösterdim. Bu askımızı bitirmeyeceğim tabii ki. Ee, Şimdi çantamızı burada bitirmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi siz isterseniz astarlayabilirsiniz. Ölçüsü, boyutu gayet muntazam ve inanılmaz sağlam bir çanta oldu bu arada. Rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Şu papağanlar çok fazla suyla temas etmezse sevinirim. Bu kısımları çıkartıp çantamızı çok rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu gönderimi beğenmeyi unutmayın lütfen. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.